Ertesi günden herkese günaydın arkadaşlar. Didikum şehrinden yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafede bulunan Nijmegen şehrine geldik. Burada kuzenimiz biraz öğle vaktine kadar işi varmış. O işini bitirene kadar siz de Nijmegen'da gezersiniz dedi. Nijmegen'a da gelmişken bir parkın içerisindeyiz. Hemen şöyle arkamda görmüş olduğunuz kulenin bulunduğu parkın içerisindeyiz. Arkamda bulunan kule Barut Kulesi olarak geçiyor arkadaşlar. Nijmegen kentinin hemen Ren Nehri kenarında bulunan bir savunma kulesi. Savunma kulesi olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın pencereleri çok küçük. Küçük pencereler. Bunu daha çok savaş değil de savunma amaçlı kullanmışlar. Şu an ise ticari yapı ve kültürel yapı olarak günümüze ulaşmış. Adını da şuradan alıyormuş. Aslında yaptığım araştırmada bunu gördüm. Zamanında, Orta Çağ zamanında burada barut ve daha çok silah bulundurulmuş. O yüzden kendisine, yani bu kulenin ismine Barut Kulesi denmiş. Nijmegen kentinin de tam en işlek parkların içerisinde bulunuyor. Park da bu şekilde sakin. Hollanda genel manada çok sakin. İnsanlar falan çok rahat. Yaşayışları çok rahat. Yunanistan serimi izleyenler bilir. Yunanistan'da biz bayağı bir sorun yaşadık. Ya sorun yaşadık derken kaos. Kaos bana göre değilmiş, ben onu anladım. Yani zaten anladım derken bunu biliyorduk. Burada bakın küçük bir gölette bile ördekler yüzüyor. Şehir genel anlamda çok temiz. Trafik genel anlamda çok düzenli. Yani yorulmadım. Yolun yorgunluğunu çok çabuk attık ama Yunanistan'da asla öyle değildi. Biz burada fotoğraf çekimlerimizi yapalım. Sonra Ren Nehri'nin kenarına gideceğiz. Aynı zamanda bu kulenin hemen yan tarafında Avrupa'nın en eski alışveriş sokağının bulunduğu yer de var. Şu an bütün dükkanlar kapalı olduğundan oraya girmedim. Birazdan açılırsa da dükkanlar oraya girer. Size orayı da gösteririm. Parktan çıktık, yürüyoruz. Bakın dünkü çekimde de söylemiştim. Bisiklet mezarlığı gibi aynı. Her yer bisiklet. Şehir genel olarak çok sessiz. Bu tarafa giderseniz yeni yerleşim yerinin olduğu yere doğru gidiyor. Biz soldan devam edeceğiz. Yani buradan devam edeceğiz. Sokaklar çok sessiz dediğim gibi. Henüz daha çok erken saat. Saat şu an 9 burada. 1 Ekim 2025 saat 9. Arkadaşlar şimdi parktan biraz yürüyüş yaparak buraya geldik. Burası Nijmegen'in meydanı. Ben bu meydanı görünce, yani ilk görür görmez şunu söyledim. Dedim ki tam Christmas market kurulacak yer. Sanırım Noel pazarı da kuruluyorsa eğer buraya. Çok güzel gece bir Noel pazarı etkinliği düzenlenebilirmiş burada. Şu yoldan geldik. Yaklaşık o parka maksimum 10 dakikalık bir mesafe zaten. Geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz. Biz oturup bir şeyler içeceğiz şimdi. Güneşin olduğuna aldanmayın. Biraz soğuk. Üstümüzde uzun kollular var, ceketler var. Arkadaşlar bir tane muz aldık. Bakın böyle hemen şu ekranda giriyoruz. Hemen barkodu çıkarıyor. Muzun üstüne yapıştırıp alıyoruz. Şu anda bu marketteyiz. Burada da paketlenmiş meyveler var. Brokoli falan var bakın. Ayrıca burada bakın paketlenmiş şekilde meyveleri de bulabilirsiniz. Fiyatlar tabii ki Türk lirasına çevirince can yakacak bir fiyatlar. Ama tabii ki Türk lirasına çevirmeyin. Burada yaşayan insanlar olarak düşünün. Burada yaşayan insanlara göre bunlar 3 lira 4 lira. Bakın arkadaşlar burada da kıymalar var. 5 euro, 8 euro. Tavuklar var yine 4 euroya 5 euroya. Burada yine hazır yemekler var bakın. 7 euroya. Küçük bir öyle markete girdik Nijmegen'da. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Değişik gördüğüm şeylerden çekmeye çalışıyoruz. Burada salatalar var.
Hollanda olur da peynirsiz olur mu? Bakın arkadaşlar bunlar da 14 plakalık Hollanda peynirleri. 5.89. Büyük ihtimal yağ oranlarına göre değişiyor bu renkleri. Sanırım öyleydi. 6 plakalıklar 5.50 var mesela. Biliyor musunuz markaları bilmiyorum ama biliyorsanız da yoruma yazın. Bakın orada bir Old Amsterdam diye bir tane var. Bize kuzenler gelirken her zaman bundan getiriyordu. Ben bunların tadını beğeniyorum. Güzel yani. Fiyatı da 5,5 euroymuş bu arada. Şimdi bir tane bunun ismi ne? 0.45'miş. Herkes de bundan aldı zaten. Al bir tane. Biz de bakalım. Büyük ihtimal şekerleri zaten. Sen yiyeceksin. Arkadaşlar bakın böyle bir fırın tarzı bir yer var. Sıcak sıcak hemen. Taze bir şekilde pişiyor. Bu arada saat 11'i geçti. 11'den sonra hareketlendi şehir. Biz geldiğimizde kimse yoktu şehirde. Şöyle bir ekmek aldık. Burada da dilimlettik. Almanya'nın Kaufland, Almanya'da bulunan Kaufland marketindeyiz şu an. Kocaman bir market. Hollanda'ya göre fiyatlara daha uygun dedi Yavuz. O yüzden buraya geldik. Buradan yine Türkiye'ye götüreceklerimizi alıp döneceğiz. Arkadaşlar bakın burada vodkalı, şurada viskili çikolatalar var. Fiyatları da 2 euro. Şu an indirimde olduğundan 2 euro yalnız. Bunlar alkollü olanlar. Biraz daha büyükleri 4,49. Ya güncel kurla çarpın işte. Çok yapacak bir şey şu an maalesef yok. Deneyebildiğimiz şeyleri denemeye çalıştık. Market fiyatlarını az çok ya da market düzenlerini size göstermeye çalıştık. Çok beğendik açıkçası. Eşim de çok beğendi bu market düzenlerini. Bir sonraki videoda Amsterdam'da olacağız büyük ihtimal. Cuma günü ben Amsterdam'a gideceğim. Amsterdam'da Yel Değirmenlerinin olduğu yeri bir de Amsterdam'da merkezi size göstermiş olurum.